Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Yeni bir haftaya başladık. Hem şöyle bir işlemimize bakalım. Ondan sonra piyasanın geneline de bakacağız. Konuştuklarımız da tutarlı gidiyor mu, gitmiyor mu? Dört tarafta. Burada yine dünle aynı aşağı yukarı zarar. Burayı geçelim. Muhtemelen burası da aynıdır. Dünkü seviyelerden eksi birazcık toparlamışız gerçi, evet. Bakalım, bu çarşambaya kadar bu işlemlerin bitmesini bekleyeceğiz. Burada Rainbow tarafında gördüğümüz bu maviden bir çıkış sanki yakın duruyor gibi yeşilli bölgeye tekrar. FOMO tarafı şu an çok ileride bakacağımız bir yer. Burayla ilgili henüz bir aksiyon almamıza gerek yok. Likidasyon. Bakalım bugün longçular gitmiştir diye tahmin ediyorum. Shortçular pardon. İyi de bakiyeler sıkıntıya düşmüş. Bakalım, bizim hedeflere geldi mi piyasa? Şu an 79 gibi ama burada yukarıda oluşan alanı görüyoruz. 75 zaten bizim genel beklediğimiz bir bölge. Orayı da geçemiyoruz. Gayet normal. Orayı alırsak zaten 85 tarafına doğru gideceğiz. Bakalım şimdi, şurada BTT'ye gelmiş. Ufak ufak genel baktığımız paritelerde ilk yüzlerin içine doğru gidiyor gibi. Bu da olumlu tabii ki. IOTA maalesef o olumlulardan değil. 66 en kritik bölge. Bakalım orayı aşabilecek mi? Benim kendi adıma gördüğüm kritik bölge orasıydı. Burada beklentimizi konuştuk. 2.65'e doğru geliyoruz. Olumlu gitti buradaki sürecimiz. Baktığımız ve yorumladığımız şey doğru çıktı. O yönden güzel. Korku endeksimize bakalım. Eee, burada işler, evet, iştah artıyor, güzel. Ama yansımaları var mı bilmiyorum. Altcoin sezon indeksimiz 48'e kadar gelmiş. Çok kayla alamıyoruz tabii ki buraya ama burada da son 90 günlük paritelere baktığımızda iyi işermeye başladığını görüyoruz. Aslında yine burada bize örnek olarak çıkacak olan FED de bayağı çıkmış. Spot'tan da para kazanmak mantıksız değil. Burada onu görüyoruz. Ama tabii bu serileri de takip etmek lazım. Yani çok daha az işlem şeklinde bir şeyler yapacağız bakalım. Burada işte o bir robot yazıyorum. Yani almamız gerekenleri de ekleye ekleye gideceğiz. O düşüş bölgelerinden sonraki toplanmaları falan, onları bir yedirebilirsek bota, eee, bizim yerimize 3-4 tane parite bulup işleme dahil olur diye düşünüyorum ya da belirlediklerimizden bunlar yapabilir. Bakacağız ona da. Sol da azalıyor burada. Güzel. Yani biraz kırmızılıklar azalıyor. Bakalım. Gelelim dominans tarafına. 59 Bitcoin, Ethereum 11, Hadr tarafı da 31 olarak karşımıza çıkıyor. İlk 20'de Ripple, BNB'ye bakalım. Bitcoin 60-70. Burada azalıyor tabii. Bitcoin aslında 70.5'ti galiba geçen. Ethereum 13. Ripple almış tekrar BNB'den şey, ama yani kafa kafaya, ama ikisi de 4 olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki Ripple bayağı arttı herhalde. Gelelim şimdi genel haftalıklarımıza bir bakalım şöyle. 15'likten bir çıkalım şöyle. Haftalıklarda biliyorsunuz oldu. Gayet güzel burada çalışan bir sistemimiz var. Onu Yani ben Tüpraş için burada kısa vade bir yükselişi konuşmuştuk zaten. Onun olup bittiğini düşünüyorum artık burada. Ben artık dönüşü beklemek lazım. Yani şu çizdiğimiz yerden de zaten ret yiyor. Ona dikkat etmek lazım. Bence buradaki düşüşün bitişini bekleyip ondan sonra hareket almak daha mantıklı geliyor bana. Böyle yapalım günler geçiyor. Bakalım gün
Dörtlüyü de alalım. Evet. Yani burada günlüğü bitmesini beklemek mantıklı bence. En azından şu 200'lere doğru bir gelsin. Ne bu Ereğli? Ereğli için baktığımızda haftalık orta yani biraz daha uzun vadede düşüş yeni başlıyor. Ona dikkat etmek lazım. Ama günlükte belki tekrardan bir işlem alınabilir. Daha garanti beklenecekse de bunun düşüşünü bir bitmesini en azından şu 23'lere kadar gelmesini beklemek mantıklı. Günlükte böyle hani kısa vade işlem e, alayım deniyorsa illa yapmak mantıklı olabilir. Bu seviyeler kötü değil ama ben hani artık orada haftalığı da beklenir mi kısmındayım. Şu bölgeleri de bakın yukarıda kaldı. Beklemek daha sağlıklı. Okey. Dört, evet yani günlükleri de yani ben olsam beklerim hani net olarak en azından bu 24'lere kadar. Burada bölgeden yükseliş konuşmuştuk. O oldu zaten. Bir haftalığını görelim. Türk havaları. Evet yeni kırılım var. Şurayı tekrar alacaktır muhtemelen şu 260'lara doğru. Orada nerede biteceğini de şimdi tam kestirmek zor. Doğal olarak bence burada riske gerek hiç yok. Bir şöyle yap bilerek alayım. Hep değiştireceğiz bunları. Haftalığına bir bakalım şöyle bölgeleri aşağı alıyoruz. Biraz sanki para kripto tarafına kayıyor gibi. Bu da olumlu tabii ki. Gördüğümüz kadarıyla. Yani altında gümüş ya da evet o bayağı temiz seviyelere geliyor. Güzel. Buradaki dediğim gibi ben düşüşü beklerim. En azından şu bölge bak, 265'lere kadar. Yani kısa vade burada yükseliş var. Sıkıntı yok haftalık ama henüz kırılım yeni oluyor. Bakalım günlükteki durumumuz nasıl? Değer mi o riski almaya? Değer gelirse. eh, Tam böyle destek üstünde. Yani açıkçası ben her halükarda bunu beklerim. Yani şu bölgeler şayet hani şu 298'i geçerse evet dahil olup tekrardan şu haftalık bölgelerin tepesine kadar beklenebilir ama onun dışında riskli. İş Bankası'na bakalım. İş Bankası günlük olarak baktığımızda güzel bir bölgede duruyor bence. Şu atalım. Bir Japonlu. Neydi bu iş bank? Evet burada da günlüklere bakın altında kalmış. Bence beklemek faydalı. En azından şu 13'ler civarı sanki daha doğru gibi. Haftalığına bakalım. Evet burada da yeni bir kırılım olmuş zaten. Ben net olarak burada en azından 11.90'ları beklemenin daha mantıklı olacağını söyleyebilirim kendi adıma. Buradaki süreci o şekilde düşünmek daha bence doğru olabilir. Eee, Sonuçta acelemiz yok. Bakalım böyle. Evet zaten güzel bir tek bölgesi baktığımızda ama yine de evet, evet. Bakın şu bölge yani yukarıda bütün bölgeler biraz aşağıda oluşsun ondan sonra bak şu bölge 11'ler o taraflar daha doğru.
RAN'da bakalım nasıl haftalık durum. Zaten bütün bölgeler destekte. Ben çok olumlu görürüm böyle durumlarda kendi adıma. Bir olumsuz senaryom yok burada. Şöyle yaptığımda buraların nasıl geçemediğini görüyoruz ama onları da kazandığı zaman zaten 55 oraya gidecek gibi duruyor. Az da var yani kazanma. Böyle yaparsak bilgileri alalım. Bilgilerimizi zaten. Burada evet yani bir olumsuz şey yönüm yok açıkçası. Ben 55 olarak bölge olarak devam edeceğini düşünüyorum kendi adıma. BCH için de olumsuzluğumuz yoktu ama bir haftalığına bir bakalım şimdi önce. Evet şuradaki yapı hoş değildi. Burada artık haftalık daha güzel bir durum oluştu. Bunu zaten anlatmıştım. E, Daha aşağıda olsa olacak diye. O da oldu. Bizi kırmadı. Buradaki sürece baktığımızda 3, 4 gayet yani şu bölgeler güzel bölge yukarı yön için ama bizim günlük de bakalım hedefimize götürecek miyiz? 4 bence gayet olacak. Ee, Yarın da salı, çarşamba biraz kılıç. Yani buradaki benim morlu bölge yani 540'lar hedefime gidecektir diye düşünüyorum. Bu ne link? Linkte zaten bakın şuradaki hedef bölgemiz az kaldı. 10. Ee, Oraya gidiyoruz. Güzel. Kendimizi tebrik edebiliriz. Ve günlükte bir sıkıntı yok. Yani bu 10 bölgesini de aldıktan sonra 11 zaten daha da güzel bir bölge olarak duruyor. Takibe devam. Haftalığı da bence gayet olumlu. Burada şu olabilir. Şimdi haftalığını bir yapayım ondan sonra anlatacağım. Böyle değerlendirmemi daha da böyle doğru yapıyor oturtmaya çalışalım. Şimdi burada zaten çok olumlu bir durumdayız. Muhtemelen 11'e doğru gidecek. Hatta yukarısı da var. Bir ihtimal işlerin olumsuz gittiği senaryoyu da kurgulayalım. Şöyle geldi. Bizim zaten şurada bir hedefimiz var. Burada 10 11'lere geldi. Bu artık bu bölgelere gelse bile yani 8'li bölgelere gelse bile çok güvenli bir alım olarak değerlendiririz. Ben kendi adıma öyle bakarım. Çünkü gerçekten haftalıkların bütün bölgeleri aşağıda ve onları destek olarak çalışacaktır. Yani yolu açık ve güzel bir şekilde duruyor bence. O şekilde baktığım bir parite olumsuz durumu yok. Burada TRX için bir senaryo çizdim. Şimdi hatırlamadım tabii ama neye baktık? Haftalıktayız. Haftalıkla gidelim madem. Böyle bir alalım. Şöyle alalım. Şöyle de böyle aldık. Ve bu haftalıklar daha majör oluyor yani. Nasıl daha olası. Ha burada çanaktan mı bahset? Evet şurayı da aşarsa yukarıdaki hedef. Mantıklı geldi. Şimdi bakın yine gözüme bir olumsuz durumum yok açıkçası. Bakalım tabii ki o bozulabilir mi? Bozulabilir. Onu söyleriz. Şu an için işte yani ben bir olumsuzluk görmüyorum açıkçası. En azından zaten şuraya geçecektir 30'u 32'ye doğru yol alacak gibi duruyor. Solda da ne dedik hep 100 bandı oraya doğru gelmişiz. Güzel. Bir olumsuz durum da burada da yok açıkçası. Gayet piyasa ilerliyor. Güzel bir şey. Bizimki tabii kendi adıma aslında ben bu yayınları yaparken işin zorluğunu da şöyle farkında olarak yaptım. Çünkü ben hani anlık duruma göre değil. Yani bir günü ben FED'den işlemde ona bakalım bir saat. Hiç bakmadım şey.
Yani şöyle, buradaki durumlar evet çıkmış. Eee, bir gün sonra ya da 2-3 gün sonrayı böyle konuşup anlatmak kolay iş değil. Hani, eee, günlük olması bir de tabii işleri biraz daha böyle, nasıl diyeyim, kimseye de zarara uğratmak istemezsin. Yanlış yönlendirmek. Onları da düşününce zor işler ama buradaki sürecimiz de çok şükür şu yana doğru gidiyor. 100 bölgesine gidiyoruz zaten. Yukarıda hep olarak duruyor bizim. FED'de çok söyledim o bölgeleri güzel alın diye. Eee, yani o kadar yapabiliyorum. Bu iş şeydir böyle, mesela şimdi 24'e gelmiş orası ya da işte sola şimdi bakarız. Biz oradaki o hani şu burada haftalıkta yine biraz önce neydi anlattım hatırlamıyorum ama aynı şey. Burada yukarı gidip aşağı gelse bile çok olumlu duruyor artık. Solda mesela bizim hani çok şu bölgeler 78'ler falan geldi. Çok söyledik burada. Ama şeydir yani bu genel olarak bende öyle bir şey yok ama işleme girmek, o riski almak biraz tabii şey istiyor, cesaret istiyor. Aslında biz spot olarak Red Bull'da mesela için konuşmuştuk. Hepsinde %25-30 civarı bir kâra döndü. Bunu da değerlendirmek lazım aslında. O da mantıklı. Bakın ada içinde biri durmuş. Yani oradaki değerlendirme kısmım şeyde, demek ki oraları da doğru yakalıyoruz. Oradan da kazanma tarafına gidebiliriz artık diye düşünüyorum. Bot olayını bir çözmem lazım. Belki bayramda kurcalayıp o işi tam rayına oturturum. En azından denemelerimi bitireyim. Şöyle baktığımda işte şeye bota bile güvenemiyorum. Hani öyle bir sorunum var benim de kendi adıma. Yani işlemi kendim alıp bulmam lazım. Burada haftalıkta bir sorun yok ada için. Bölge gelecektir 31 ama gerçekten yukarıdaki hedefler anlamında çok güzel duruyor. Hepsi böyle bir çeyrek yerlik durumda. Güzel aslında baktığımızda. Ee, buradaki tabii şimdi yükseliş olunca konuşmak kolay ama biz kıpkırmızıyken de aynı şeyleri söylediğimiz için gönlüm rahat. Şu bölge 4 haftalık bölge zaten burayı konuşmuştuk. Şimdi hedef 31-30'lar civarı. Ee, tabii yani şimdi bir şey de diyemiyorum. Bakın yine aynı şeye geleceğiz ama günlük demeyiz. Mesela turlarda da konuştuk. İşte şimdi %15'ler civarı böyle bir yara gelmişken eee, size işleme dahil olun demek zor. Buradaki senaryo tabii tamamen değişti. Eee, Neo tarafında artık bölge değişti yani. Öyle bak lazım. Öyle bakacağız. Evet. Günlükte bir sıkıntı yok. Haftalığımızı bir değiştirelim. Bakalım haftalıkta ve evet o aslında benim genel dediğim işte haftalıkta böyle gitse gelse bile genel durumunda zaten sıkıntı yok. Yani zaten Rainbow tarafı da bize ne diyor? Ayı bölgesindeyiz. Alım yapıp unutacaksın. Bunun haricinde bir şeye gerek yok. Burada süreç şu yeri 2.92 kritik oradan sekiyor. Onu kazanırsa tekrardan işte 3-4 hatta yani 5.90'lara kadar da yolu var. Gel bakalım BNB. BNB'de de bir olumsuz durum yok açıkçası. Haftalık bölgelerin üstüne atıyor kendini. Bu da olumlu bir davranış. Günlüğüne bakalım. BNB'de biliyorsunuz 790 beklenti var. Oraya doğru gidiyoruz. Günlük baktığımızda da düz bir şey var mı diye. Gün- Günlük 2 gün çok kendimize fayda olmadı. Bak.
Ya sabır. Evet, burada da bakın hep hepsinde aynı hareket. Çanak gidiyor. Yani burada bence yine evet 750, 790 beklediğimiz yer bu duruyor. CZ açısından yine 10 Ekim bölgesi 40 test edildi zaten. Konuştuk defalarca. Yukarıda da 45 bölge bizi bekliyor. Ama yine hep aynı şeyi tekrarlayayım. Yani biz çok aşağıda bunları konuştuk. Şimdi ben de buralarda dahil olun demem yani. Çarşambayı da bir bekleyelim bence. Çarşamba günü güzel de olabilir. Bu havayla beraber fena değil gibi ama bakacağız. Bence burada şöyle bir değerlendir. Bu parite için değil de genel. O haftalıklar artık hani mesela çarşamba ve günler geri çekilirse de yukarı yönlü işlem için gayet mantıklı. Yani burada CZ açısından bakalım, 45 hedefimize koyduk ama evet burada 41 kritik bir bölge. Orayı alıp 45'e gidecektir ben. Durum yok. Doge tarafında da olumsuz senaryomuz yok. Bakalım böyle. Ne konuştuysak olmuş genel olarak. Bu güzel bir şey. Kendi. Hah, burada da hedefimiz neydi? 11 küsur. Oraya doğru gidiyoruz. Bu yine aynı şey. Bakın bütün haftalıklar hemen hemen aynı zaten. Geri çekilme olsa bile bence olumlu bakıp devam etmeniz lazım. Kötü değil yani bu oluşumlar. Buradaki haftalık yani şu bölgeler çok 96 civarları, 11 bölgesi de bizi bekliyor. Petrol tarafında işlere bakalım şurada. Yani petrol de benim için şu 120 geçilecek bir bölge değil. En azından kısa vadede düşüş beklentim 7'lere kadar devam ediyor. Biraz uzak bir bölge olabilir ama benim için herhangi bir parite gözüyle baktığımda şu bölgeler 60'lar 60 70 daha mantıklı duruyor. O şeyi es geçersek yani bir açıklama olur, Orta Doğu bir şey olur falan onları es geçersek bu şekilde bir düşüşe devam etmesini beklerim yani. Mantıklısı o. O Ethereum'da da hepimiz yapıyoruz. Yine aynı şey şu kanat. Eee, gayet güzel. Takdir ederekten devam. Şu işlemden çıkamadı mı? Asıl sorun orada tabii. Burada altı bölgesine gidiyoruz az kaldı. Haftalığında olumsuz bir senaryo yok ama kısmına yine koyalım bakın. Evet. Buralardan aşağı yiyebilir miyiz? İyi. Dikkat edeceğiz. Böyle göz haftalık diplerimizi de yani tepelere çekmeye başlarsak işler düzene girecek. Futbol tarafında. Olumsuz tablo yok. Evet, burada da bakın şu 4 haftalık bölgeyi kazanırsa zaten 1.6 hedefimize az kalmış. Oraya gidiyoruz. Evet, olumlu gidiyor. Ee, konuştuk bunları hep çok aslında anlatıyorum ama bizim şu anki temel sorunumuz tabii kimseye ulaşamıyoruz. Yok gün gelir ulaşırız veya hatıra olarak kalır. Bize bir dijital iz gibi devam edecek süreç. Burada yine dediğimiz gibi 1.6 bölgesi gayet mantıklı. Şu bir ay önceki bölge. Devam. SC. SC'de bütün veri kazandı. Günlükler önemli. Şimdi şöyle bakıyoruz. Yani günlükleri kazanacak. Ondan sonra haftalıkları kazanacak. Aylıkları kazanırsa zaten boğadayız. Ondan sonra da dönüş arayacağız. Şu an burada yukarı yönü arıyoruz hala. Şeyimiz yok. Şu 12 bölgesine kadar devam. Ama diyorum ya bunları yani bu fiyat
Ya işte bu hareketler fiyat önemli değil de bu hareketler güzel yani. Buraları değerlendirmek lazım. Genel olarak de yine burada da yukarı yönlü hareket devam edecek. Gel bakalım. Evet. Bunu yaptım mıydı? Sanki önden gitmiş olabilirim. Doğru yerlerine de koymuşum. Günlüğünü bir değiştirelim. Değiştirmiş de olayım. Baktığımızda aslında dün daha konuştuğum şuralardaydık. Benim için en kritik nokta burada 66 idi. Orayı kazanması gerekti oradan. Doğu'nun savaşını veriyor. Orayı kazanırsa yukarıda bölgeler var yani buralara teşvik zor bir bölge. Bakayım azalıyor mu şey? Hava artık zararımızın azalmasıyla mutlu olacak seviyedeyim. Ee, Bununla da bakın. Ve iyi azalıyor var. İyi açalım. Yani böyle yaptığımızda genel olarak tabii ki iyiyiz ama bu süreç kötü yönettiğim bir süreç 75'te bitecek hala bu. Olası bir ters senaryoda 60'ta aldım. Hep dedim 60'ta alsaydık şimdi çıkmıştık ama olmadı işte. Nasip bazen olmuyor. Sağlam zaman kaybı yaşadım. Benim gibi işlemden paylaşan var mıdır onu da bilmiyorum. Ama önemsediğim şey her zaman dürüstlük üzerine olacak. O kaybet bir anlamı yok. Burada baktığımızda Bitcoin için çizdiğimiz tablo belli zaten. 75'i kazanırsak 80-85'e doğru yol alacağız. Yani buradaki haftalığımızı bir dedim. Evet, Bitcoin ve IOTA için anlık durumda. Yani burada da olumsuz bir senaryo yok. Perşembe günü bilemiyorum ama bence artık hedef 83 civarı. 80-83 şu harita üzerinde gördüğümüz şekilde gideceğiz gibi duruyor. Umarım herkese faydası olur. Şimdi burada gördüğümüz gümüşteki düşüşün bir devam etmesi bu arada. Yani ekmeğini yiyenler yedi. Bu iş böyle hep. Şimdi içeride kalanlar ne olacağız? Etme gelecek yani bu böyle zaten. Kural bir dört. Yok, evet. Yani zaten günlüklerin hepsi bakın yukarıda. Bu aşağı bir yapması lazım. Bitmedi yani orası. Haftalıkta da daha kırılım olmadı. Şimdi burada şu olabilir. Bu çok mantıklı. Biraz toparlayabilir tekrar 90'lara falan ama asıl düşüşünü yapmadı. Bunu öngörmek lazım. O yüzden tehlikeli yani. Gereksiz bence işlem almanın mantığı yok. Yani o hırs, o şeyle işlem alıp daha kötü durumda kalabilirsiniz. Henüz haftalıklarda da bakın e, yani en kritik bölgesi 72 sonrası aşağıda 56'ya kadar boş. Altına bir bakalım. Evet altında da aynısı. Ve onun altında kaldı. Beklediğimiz yeri düşüş onda yaşıyoruz gibi duruyor. Henüz bitmedi orası da. Şimdi ama daha ağır olacak gibi. Burada da 6-7 6700 bölgesinin kaybı bizi 5-9'lara kadar yolu var yani. Böyle düşün. Dedim günlükte bir bakalım. Günlükte de aşağı henüz 6-9 6-700'ler sanki duruyor gibi.
Evet. Buradaki süreç 6.790'larda bize ne göstereceğini bekleyeceğiz. Dolar TL yukarıda hedef belli. Geçeyim hemen. Burada hedefimize az kalmış. Güzel. 760 konuştuğumuz bu. Güzel gidiyoruz yani olumsuz bir durumumuz yok genel olarak. Çarşamba günü bekleyeceğiz. Kritik bir zaman. Ne zaman böyle iyi gitsek biliyorsunuz, bir haber bir şey yıkıp geçer ama o bence şey olur artık. Bir fırsat değerlendirmesi olabilir. Öyle bak mantıklı. Niye diyorum yine gibi. Burada da aynı şey sonra aşağı yaptı ama burada artık diplerimiz belli yani en azından. Böyle düşün şey yapabiliriz. Değerlen işleme girişlerimiz daha güvenli olur. Burada da düşüşü bekleyeceğiz zaten. Burada 6.20'lere kadar bir beklentimiz var. Haftalıkta da öyle duruyor. Günlüğünde de öyle duruyor artık. Burada da çok buradaki düşüş tabii ki paranın biraz altta ilerle olacak. Hedefimiz olursa var bir güzelleş tekrar yaşayacağız. Burada gördüğümüz bizim hedef bölgemiz şuraya gelmiş. E, Hedefimizi tutturmuşuz zaten burada. Şimdi burada ne olur abi bakmak. Buradaki beklentimiz muhtemelen o kırmızı bölgenin kazanılması şeklinde olacak. Ondan sonraki süreç bizi 1.18'e götürecektir. Gayet burada da hedefimize gelmişiz. Hiçbir sıkıntı yok. Şunu da yapalım. Da baktığımızda anlatıp konuştuğumuz ne varsa olmuş güzel. Yani burada 1.18 hedefimize gitmemiz mantıklı duruyor. Adır tarafında haftalık baktığım düşeyiniz olmamış duruyor. Bunu da görmek lazım. Hani diyoruz ya böyle diğer paritelerde işte aşağı gelse bile haftalıkta yukarı yönlü düşünmek lazım. Burada artık yukarı yapsa bile aşağı yönlü düşünmekte fayda var. Ee, Günlük baktığımızda bir yukarı yön var gibi duruyor ama genel biraz böyle orta vade günleri biraz uzattığımızda net bir aşağı görünüyor. Burada 7-10'lara kadar şuradaki mumelen bu gelse şaşırtmaz. Önemli bölgelerden bir tanesi burada da dün konuştuğumuz olmuş diyoruz. Güzel bir hamle. E, Gerçekten güzel olmuş. Buradaki hedefimiz neresiydi? 34. Oraya doğru gidiyoruz. Haftalık bakalım. Haftalıkta ne durumda? Ki 4. Ya burada 4 haftayı kazanmış olmak zaten başlı başına önemli bir şey bence. Evet. Şimdi bir haftamız. Önce haftayı ve dördüncü hafta. Ne kadar güzel buranın çalıştığını görüyoruz. Yukarıda bizi karşılayacak 34. Bunun da pariteler anlamında değerli olacağını düşünüyorum açıkçası. Şu yukarı gidiş mantıklı değil. Bence burada yine şu 57'leri görmek çok daha mantıklı. As tarafında. Onun dışında baktığımızda ne görüyoruz? Yani bu niye bir gelelim. Ne kadar aşağı yapacak belli. Güzel. Yani açıkçası piyasa olumlu. Bu olumlulukta
Eğer kârlarınız var ise bence her halükarda stop koymanız mantıklı hareket olur. Piyasa bu şekilde. Umarım, güzel bir haftayla bitiririz. Çarşamba önemli. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.